Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Videolara yapacağınız yorumlar ve beğeniler kanal için çok önemli. Bunu bir hatırlatmak istiyorum. Ayrıca düzenli olarak yorum yapan arkadaşlar var. Onlara da teşekkür ederim. Ayrıca katıl bölümünden destek veren arkadaşlara da çok teşekkürler. Son olarak kanala abone olup olmadığımızı bir kontrol edersek sevinirim. Son günlerde yaptığım analizlere gelen yorumlarda fark ettiğim bir durum var. Onslarda saatlik grafiklerde yaptığım analizlerde verdiğim stop seviyelerini gramlarda kullanmaya çalışan arkadaşlar var. Bunun buradan doğru olmadığını sizlere bir hatırlatmak istiyorum. Daha önceki analizlerde de bu konudan bahsetmiştim. Ancak aramıza yeni katılan arkadaşlar var ve bunun galiba farkında değiller. Onslara bakıp stop seviyeleri belirleyip trade amaçlı belirlenen bu stop seviyelerini gramlara uyarladığınız zaman büyük zararlar yaşarsınız. Çünkü daha sadece alım satımda %2 civarları bir zararla işleme başlıyorsunuz. Gram yatırımı çok farklı bir bakış açısı gerektirir. Siz burada orta uzun vadeli yatırımcısınız. Bu tür yatırımlarda da dikkat etmeniz gereken konu her zaman olası düşüşlerde alım yapabilecek kadar nakdinizin bir kenarda bulunması, aynı zamanda yükselişlerde de satış yapabilecek kadar elinizde gramınızın olması gerekir. Aksi takdirde bir trader gibi destekten full pozisyona girip dirence geldiğinizde de full satış yaptığınızda sağlıklı sonuçlar elde edemezsiniz. Çok ciddi fırsatları kaçırdığınız gibi alım satım farklarından dolayı da çok yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalırsınız. O yüzden gram yatırımları 1 ila 3 senelik vadede düşünülmesi gereken bir yatırım şeklidir. 3 ay sonra 6 ay sonra ihtiyaç duyacağınız sermayenizle asla yatırım yapılmaması gereken bir enstrümandır. Gram yatırımlarını korumaya almanın farklı yöntemleri vardır. Bununla ilgili de bir video hazırlayacağım. Gram yatırımınızı en fazla Forex hesaplarında onslarda hedge etme imkanınız vardır. Bu hedge işlemleriyle ilgili de bir eğitim içerikli bir video hazırlamayı planlıyorum önümüzdeki günlerde. Şimdi bu uyarıyı yaptıktan sonra ons grafikleriyle başlayalım. Ons gümüşte dün bahsettiğimiz 23.52-23.36 destek bölgesine kadar satışların devamını gördük. 23.36 destek bölgesi çalışıp şu an bir yükseliş takip ediyoruz. Şu yatay alan içerisinde kaldığımız sürece dünkü analizde de bahsettiğim gibi güçsüzleşmiş şu direnç bölgesinin kırılmasını bekleriz. Ancak aşağıda 23.36 altında kapanışlarda da satışların bir miktar daha derinleşme süreci yaşanabilir. Bugün içinde ilk olarak yukarıda bakın şu dip bölgesi artık direnç olarak karşımıza çıkacak. Bu da 23.82'den geçiyor. 23.82, buna 23.83 diyelim. 23.83 üstünde kapanışlar görüyor muyuz? Bunu takip edeceğiz. Aşağıda da 23.36 önemli bir destek bölgemiz. Burada da şu hatırlatmayı yapmadan geçmek istemiyorum. Bakın 23.36 altında kapanışlar görüp bizi stoplattıktan sonra tekrardan yukarıda 23.52 üstünde hareketlere dönecek olursa mutlaka şu aşağıdan kapattığımız pozisyonlarımızı yukarıdan yerine koymak durumundayız. Bu tür tuzakların atılması gayet normaldir. Birazdan ons altına geçtiğimizde benzer bir hareketi göreceğiz. O nedenle örneğin ben sadece gümüşte trade etmeyi tercih ederim. Ons altında çünkü aşırılıklar yaşanabiliyor. Gümüş daha stabil hareket eder. O nedenle bu tür hareketlerde stop sonrasında tekrar işleme nereden gireceğinizi mutlaka belirlememiz gerektiğini unutmayalım. Şimdi buradan bir ons altına geçelim. Ons altında da dün hatırlarsanız destek bölgesi olarak 1798-1796 bölgesine esas almıştık. Bu bölgenin altında hareketler görüyoruz. Bakın şu an içinde dün bahsettiğimiz bu destek bölgesini direnç olarak çalıştırıyor. Eğer yukarıda 1798 üstünde kapanışlar göremezsek şu bir önceki dibin de altına inen yeni bir satış süreci takip ederiz. Burada da karşımıza çıkacak ilk destek bölgesi 1777-1773 bölgesi. 1773 altı kapanışlar satışların derinleşeceği, haftalık grafiklerde o bahsettiğimiz düzeltme sürecine girilmiş olabileceğini bize gösterir. Eğer burada 1773 altı kapanışlar sonrasında tekrar yukarıda 1780 üstü hareketler görürsek tekrar alıcı olmamız gerektiğini de unutmayalım. Buradan hızlıca bir altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş
gümüş rasyosunda da 75-61-75-36 bölgesi destek olarak takibimizde olacak. Bakın şu bölgede bir aşırılık yaşamıştık. Dolayısıyla bu aşırılığın şu dip bölgesini de esas almamız gerekir. Altın gümüş rasyosunda 75-74-87'lere kadar sarkmalar normal karşılanır. Burada daha önce yaptığı şu aşırılık gibi, tuzak gibi bir tuzak oluşturabilir. 74-87 altı kapanışlar altın ve gümüşün güçlenerek yükselişine başladığı bir süreci gösterecektir. Altın gümüş rasyosunda da yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz 77-31-76-85 bölgesi önemli olacak. Buradan hızlıca bir platine geçelim. Şimdi bakın platinde bir tuzak süreci yaşadık. Burada destek bölgesi olarak 980-975 bölgesini esas almıştık. Bunun altında hareketler gördük ve bir alttaki destek bölgesine kadar 966-957 bölgesine kadar satışların derinleştiği bir süreç oldu. Sonrasında da buradan tekrar alımlar geldi ve 980 üstü hareketler görüyoruz. İşte bakın burada stop olan arkadaşların tekrar bu 980 üstüne attığında alıcı olması gerekir. Bu nedenle ben bu platin, palladium gibi enstrümanlarda trade'in çok sağlıklı olmayacağını hep söylüyorum. Örneğin gümüşün o güçlü duruşu, destek ve dirençlerine sadık hareket etmesi, platin ve palladium gibi enstrümanlarda çok görülmez. Zaman zaman altın bile aşırılıklar yaparken gümüş daha sabit kalır, daha az sizi tuzağa düşürür. O yüzden gümüş trade'leri her zaman daha sağlıklı olacaktır. Ancak çok fazla istek geldiği için platin ve palladiumu da analizlere ekliyorum. Burada da tekrar aşağıda 975 altına geri dönmediğimiz sürece yukarıda 1006 önemli olmaya devam ediyor. 1006 üstü kapanışlarda yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Buradan şimdi bir palladium'a bakalım. Palladium'da 1684-1660 destek bölgesi çalışmaya devam ediyor. Yukarıda da şu son oluşan tepelerden yola çıkarak bir direnç bölgesi belirleyelim. Bakın burada da 1754-1740 bölgesi de direnç olarak karşımıza çıkıyor. Şu yatay bandın kırılımına göre yön bulacaktır. Ancak dediğim gibi burada aşırılıklar olabilir. Lütfen trade'lerimizde çok dikkatli olalım. Dönüşlerde mutlaka tekrar geri alım stratejisi belirlemeniz gerektiğini unutmayın. Şimdi burada gramlara geçmeden önce bir dolar Türk lirasına bakmak istiyorum. Dolar Türk lirasında hatırlarsanız şurada yatay bir bant içinde hareket ediyorduk. 18.63, 18.65 bölgesi içerisinde tüm bakın mumların gövdesi tutuluyordu. Son 3 gündür bu hareketin 18.65 üstüne taşındığını görüyoruz. Hatta burada yukarıda bir direnç bölgesi de belirlemek istersek 18.68, 18.69 bölgesi de yukarıda bir yeni direncimiz oluştu. Dolayısıyla dolar Türk lirasını yeni bir aralığa taşımış oldular. Artık yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz 18.69 üstü kapanışlar görürsek 18.73'lere doğru da bu hareketin devam edeceğini düşünürüz. Dolayısıyla bunun gramlara da pozitif yansıması oluyor. Buradan gram grafiklerine 4 saatlik grafiklere geçecek olursak. Burada bakın gram altında ons altının o aşırı satışına rağmen dolar Türk lirasına gelen alımlardan dolayı daha güçlü durduğu bir süreci takip ettik. Yukarıda 1092-1085 direncimiz çalıştı ve buradan bir miktar satış aldık. Burada da önümüzdeki günlerde takip edeceğimiz destek bölgemiz 1068-1056 aralığında. 1056 altında kapanışlar görmediğimiz sürece burada da yükselişlerin devamını bekleriz. Ayrıca haftalık grafiklerden 1010 seviyemizin önemli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. 1000'in altına gelmediği sürece 1000-1010 aralığından ek alımlar yapılabilir. Ancak tabii bunun için öncelikle 1056'nın kırıldığı süreci takip etmemiz gerekecek. Fakat şu an için yukarıda 1092-1085 direncinin kırılma ihtimali daha güçlü duruyor. Buradan gram gümüşe geçecek olursak, gram gümüşte de 13.40-13.14 destek bölgemiz önemli olacak. Bu 13.14 2021 Aralık ayındaki tepe bölgemiz. İlk bu bölgeyi kırdığımızda bir aşırılık yapmıştık 13.40'lara doğru. Dolayısıyla bu bölgeyi destek olarak takip edeceğiz. Bu bölge kırılacak olursa da 12.27'lere kadar satışların derinleşmesi gayet normal karşılanır. Ancak şu an için ons gümüşün güçlü durmasından ve dolar Türk lirasına gelen alımlardan dolayı gram gümüşün daha güçlü durduğu bir süreci takip ediyoruz. Evet, altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.